Neye, neden inandığını daha önce hiç düşünmedin, değil mi? Dinlerin hayatımızdaki işlevi ne? Neden zor zamanlarda falcılardan medet umuyoruz? Burçlar gerçekten de karakterimizi mi anlatıyor? Tarikat liderleri nasıl olup da yüz binleri peşinde sürükleyebiliyor? Hayatımızı belirleyen pek çok karar farkında bile olmadığımız kalıplardan geliyor. Bugün insan zihninin en derininde saklı olan bir mekanizmadan bahsedeceğiz. Beynimizin inanç oluşturma sürecinde rol oynayan hataları, illüzyonları ve zor zamanlarda neden daha çok sahte liderlere inandığını anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Selam, merhabalar. Neye, neden, nasıl, hangi koşullarda inanmamızın ardında oldukça insani nedenler var. Bunlardan ilki belirsizlikten kaçma isteği. Beynimiz belirsizlikleri pek sevmez. Mesela gece yatağında dönerken tıkırtı sesleri duymaya başladım. Beynin hemen alarm verir. Acaba evde biri mi var yoksa cereyan oldu da banyo kapısı mı hareket etti? Çünkü beyin belirsiz kalmayı tehlikeli bulur. En kötü durumu varsaysam bile daha güvenli kalırım diye düşünür. Yani en kötü senaryoya karşı bile hep hazırız, değil mi? Bugün bunun kalıntısını pek çok inancımızda görebiliyoruz. Dünya zorlaştığında, işler kontrolden çıktığında bunun bir sebebi olmalı. Şans değil, kader. Bunu ben değil, daha büyük bir irade belirliyor. Bu cümleler somut gerçeklik olmasa bile insanları belirsizlikten kurtarır. Onlara zor zamanlarda rahatlık hissi verir. Diğer psikolojik nedenimiz aidiyet ihtiyacı. Beynimiz sosyal bağlar kurmak ister. Yalnız kalmayı değil, ait olmayı tercih eder. Bunun evrimsel temeli oldukça açık. Birlikte yaşamak zor koşullardan daha kolay çıkmayı sağlar. İşte inançlar da tam bu noktada kendini gösteriyor. Aynı inanca bağlanan insanlar arasında destek, dayanışma, korunma hissi oluşur. Böylece kişi zor zamanlarda yalnız olmadığını düşünür. Tarihin en karanlık tarikatlarından biri de böyle oluşmadı mı? Bir adam çıkıp şunları söyledi. Ben sizi daha adil, daha temiz, daha eşitlikçi, daha mutlu bir yere götüreceğim. Kendini yalnız hisseden kalabalıklar zor koşullardan, zor yaşamlardan kaçmanın umuduyla bu adama bağlanmaya başladılar. Jim Jones. Büyük vaatleri, etkileyici hitabeti ve insanları ikna etme yeteneğiyle ortaya çıktı. Hep birlikte yepyeni ve kusursuz bir toplum inşa edeceğiz, dedi. Bunun için önce Amerika'dan uzaklarda, Guyana ormanlarının derinliklerinde kendi tarikatını kurdu. Jonestown. Öncelikle kim bu Jim Jones? 1931'de Amerika'nın Indiana eyaletinde zor şartlar içinde doğdu. Babası işsizdi, ailesi zor zamanlar geçiriyordu. Daha çocukken dini hikayelerle, vaazlarla insanları etkilemeyi çok sever olmuştu. Dini lider olmak istedi ve böylece 1950'lerde People's Temple yani Halklar Tapınağı adını taşıyan tarikatını kurdu. Jim insanlara ırksal eşitliği savunuyor, yoksulluğun ortadan kaldırılacağını ve daha adil bir dünya oluşturacaklarını söylüyordu. Renkliler, yoksullar, zor durumda olanlar hepsi bu söylemlerin içinde umut buluyordu. Oraya aittiler. Zaten ait hissedecekleri başka bir dünyaları da yoktu. Jim Jones ve birkaç yüz müridi 1977'de Guyana'nın ormanlarına yerleştiler. Orada kendi çiftliklerini kuracak, kendi kurallarıyla yaşayacak ve cenneti yeryüzüne indireceklerdi. Dış dünyanın zorbalığından, ırkçılığından, kapitalizmden uzak, tam da istedikleri gibi. Ya da en azından ilk başta öyleydi. Zamanla işler değişmeye başladı. Jim Jones halkını zorla çalıştırıyor, çok kötü şartlar içinde yaşatıyordu. Beyin yıkamalar, zorunlu itiraflar, halk arasındaki casuslar, kimse birbirine güvenmiyordu. Jim, tarikat içinde tam bir zorba olmuştu. Dışarıdan bakıldığında barış içinde yaşanacak cennet gibi gösterilen Jonestown, aslında totaliter ve paranoyak bir rejime dönüştü. Ve işte o trajedinin yaşandığı tarih. 18 Kasım 1978. ABD'li Kongre üyesi Leo Ryan, halk arasında çıkan zor koşullu hikayelerini araştırmak amacıyla Jonestown'a gitti. Birkaç mürit ona oradan kaçmak istediğini söyledi. Bunun üzerine tarikat mensupları, kaçmayı planlayanları ve onları uçağa taşıyan kongre üyesi Ryan'ı pusulaya düşürüp öldürdüler.
Jim Jones bunun tarikat içinde isyan oluşturacağını düşünerek müritlerini devrimci intihar adını verdiği eyleme zorladı. 940'tan fazla insan, içinde çocuklar da olmak üzere, siyanür karıştırılıp meyve suyuyla verilen zehri içerek hayatını kaybetti. Böylece Jonestown, modern tarihin en büyük toplu intihar vakasına sahne olmuştu. Yani konuşup geçtiğimiz belirsizlik, aidiyet duygusu falan filan dediğimiz şeyler aslında kontrolden çıktığında dünyadaki en kötü davranışa dönüşebiliyor. Üçüncü psikolojik nedenimiz anlam arayışı. Beynimiz yaşadığı zor durumlara, acılara, rastgeleliklere bir anlam yüklemek ister. Neyi, neden yaşıyorum? Bunun sebebi ne? İşsiz kalınca, zorunlu göçe zorlanıldığında ya da hastalandığımızda bunun daha büyük bir planın parçası olduğuna inanmak bizi rahatlatır. Acımız daha katlanılabilir bir hale gelir. Çünkü yaşadığımız o zor koşul bizim için artık daha anlamlıdır. Biri zor bir hastalıkla mücadele ederken onun bir sınav olduğuna inanır. Bu beni olgunlaştıracak, daha iyi bir insan yapacak. Ya da şey denir İslam dinine göre, günahların temizleniyor. Belki de zamanında şunları yaptığın için başına bu gelmiştir. İşte bu inanç zor durumun daha kolay atlatılmasını sağlar. Çünkü yaşadığı şeyin iyi ya da kötü de olsa bir anlamı var. Bir diğer maddemiz kontrol illüzyonu. İnsanoğlu hayatını kontrol etmek ister. Ya da en azından kontrol hissine ihtiyaç duyar. Fal, tarot, burç, dini ritüeller. Bunlar insanlara gelecekte ne olacağını tahmin etme ya da şansını daha iyi yönetme hissi verir. Biri zor kararlar vermesi gerekiyorken kahve falında, tarotta bunun ipuçlarını arar. Ya da İslam dininde insanlar zor bir karar vermeden önce istihareye yatar. Böylece belirsiz durumlar kişi için daha belirli bir hale gelir. Ve sanki artık kontrolü eline almış gibi hissederek rahatlar. Psikolojik son nedenimiz ise bilişsel rahatlama. Beyinde zor durumlar strese neden olan düşünceler ise kaygıya sebep olur. Bu durumun çözümü ise inanç gibi kalıplara veya hikayelere sığınmaktır. Böylece zor durum daha basit, daha anlaşılır ve daha tahammül edilebilir bir hale gelir. Kaderim buymuş. Ahirette bunun mükafatını alacağım. Şu an zorlandığım bu durum daha yüksek benliğime hizmet ediyor. Hakkımız yendi. Ama kimse yaşattığını yaşamadan ölmez. İşte böyle düşünmeye başlayan bir kişi zor koşullardan daha az etkilenir. Farkındaysanız bu saydığımız psikolojik nedenlerin hepsi birbiriyle ilişkili. Birini karşılayamamak hop ötekini doğuruyor. Peki psikolojik olarak belki de bize yer yer rahatlatabilecek olan bu inançları bilişsel açıdan nasıl değerlendirebiliriz? Aslında bakarsanız beynimiz öyle pek de sanıldığı kadar rasyonel değil. Duygularımıza göre önce karar verir, nedenlerini ise daha sonra oluşturur. Zor zamanlarda zor kararlar vermeye çalışıyorsun. İçinde pek kimseye anlatmadığın bazı düşünce ve duygular taşıyan, oldukça özel, derin ama zaman zaman yalnız hisseden birisin. Seni anlattım, değil mi? Evet, çünkü insanlar belirsiz ve genel ifadeleri kendilerine özel sanma eğiliminde. Buna psikolojide Barnum etkisi diyoruz. Bu eğilim zor zamanlarda ya da belirsizlik içindeyken daha da belirginleşir. Bunlar sadece fal bakan insanların sarf ettiği cümleler değil, dini örnekler de verebiliriz. Şüpheye düştüğün, zorlandığın zamanlar olmuş. Ama imanın işte bu zor zamanlarda sana yol göstermiş. Bu sözler insanlara aidiyet ve rahatlık hissi verir. İnandığı din onun için daha sıcak, daha samimi ve daha gerçek bir hale gelmiştir. Çünkü ifadeler ne kadar genel olsa da tam da onu anlatıyor. Bahsetmek istediğim diğer bilişsel hata ise confirmation bias, yani doğrulama eğilimi. Beynimiz zaten inandığı ya da inanmaya meyilli olduğu şeyleri çok zorlamadan doğru görme, aksine olanları ise görmezden gelme ya da küçümseme eğiliminde. İşte buna psikolojide confirmation bias, yani doğrulama eğilimi diyoruz. Akrep burcuyum, kıskancım. Hah, işte bak bu da beni doğruluyor. Beyin bu bilgiyle yetinir. Aksine düşünmez. Akrep burcu kişisi de kıskandığı davranışları hatırlar. Kıskanmadığı anları unutur. Ya da günlük burç yorumu okuruz. Bir sürü bir şeyler yazar. En altında da bugün çok yorulacaksınız diyor. Günün sonunda da evet bak ya yorumda da yazıyordu bugün sabah, görüyor musun sen? Çok yoruldum bugün diye düşünürüz. Halbuki sadece insan olduğumuz için yorulduk. Yorumda yazıp çıkmayan şeyler aklımızda mı?
Asla. Tarot ya da falda da durumlar aynı. Kartlar geçmişinde zor zamanlar olmuş. Yakında işler daha da düzelecekler. Zaten herkes zor zamanlar yaşamıştır ve yine herkes daha iyi olmayı umuyordur. Beyin bu genel ifadeleri alıp kendi yaşantısında doğrularını arar. Böylece tarot beni anlatıyor hissine kapılır. Ve kişi yıllar sonra işlerini düzene sokmuş olsa bile "Aa bak görüyor musun? Bu tarotta çıkmıştı." denir. Aynı şekilde dinlerde de bu eğilimi görüyoruz. Dua ettim ve işlerim yoluna girdi. Beyin bunun üzerindedir. Yaşadığınız zorluklar, çabalarınız, çalışmak zorunda olduğunuz için uykusuz kaldığınız o geceler çok da mühim değil. Dua ettin ve işler yoluna girdi. Peki ya dua ettiğinde yine de olmazsa? O zaman daha zamanı gelmedi. Ya da az dua ettin, daha çok etmelisin. Böylece duanın etkili olduğuna dair inanç pek sarsılmamış olur. Yani inancımıza aksi olan şeyleri pek hatırlamayan ama doğrulayan şeyleri daha da belirginleştiren bu mekanizma inançları daha da pekiştiriyor. Hatta bazen bu inançlara körü körüne bağlanıyoruz. 1954, Amerika'nın kalbinde banliyö evleri arasında küçücük bir grup insan. Hepsinin kalbinde aynı inanç, aynı hikaye, aynı gerçeğe bağlanmışlık var. Liderleri Dorothy Martin adında oldukça etkileyici, inandırıcı ve sıcak kalpli bir kadın. Dorothy birkaç aydır uzaylılar tarafından seçildiğine inanıyor. Dorothy'nin beyninde garip sinyaller ve mesajlar belirir. Bunlara göre dünya 21 Aralık 1954'te büyük bir sel felaketiyle temizlenecek. İnsanlık silinecek. Ama bu inanca göre Dorothy ve müritleri onları almaya gelecek olan uçan daireyle bu felaketten sağ çıkacaklar. Takvimler 20 Aralık'ı gösterirken Dorothy ve inananlar yaşadıkları evi adeta geçici bir uzay gemisi terminali gibi düzenlerler. Tüm eşyaları satıp savarlar. İşlerini, arkadaşlıklarını, bazıları evliliğini, çocuklarıyla bağını, her şey bu inanç uğruna feda eder. Akşam olduğunda hepsi paltolarını giyer, valizlerini alır ve salonda yerde bağdaş kurup saatleri saymaya başlarlar. Biri pencereden bakıp gelirler mi diye fısıldarken diğeri dua etmekle meşguldür. 21 Aralık 1954. Saat gece 12'yi 5 geçiyor. Büyük an gelir. Fakat beklenen uzaylılar gelmez. Dışarıda sadece rüzgarın sesi ve birkaç sokak köpeğinin uluması vardır. Kalabalık arasında önce birkaç kişi birbirine bakmaya, tereddütle fısıldamaya başlar. Acaba yanlış mı anladık? Saati mi kaçırdık? Şifreyi çözemedik mi? Birkaç saat daha beklenir. Şafak söker. Dünya sapasağlam yerinde duruyordur. Uzay gemisi gelmemiş, sel felaketi yaşanmamış ve kıyamet kopmamıştır. Peki ya inananlar ne yaptı? Tam bu noktada işler birazcık daha ilginçleşti. Normalde insan şöyle düşünebilir. Kandırıldık. Ama böyle olmadı. Psikolog Leon Festinger ve ekibi bu grubun içinde birkaç hafta kalarak onları yakından gözlemlemişlerdi. Ve şaşırtıcı olan pek çok müridin inancından vazgeçmemesi oldu. Bunun yerine insanlar biz o kadar inandık ve dua ettik ki dünyayı bu felaketten kurtardık. Uzaylılar insanlığı tamamen temizlemek yerine bizi bağışladılar diye düşünmeyi seçtiler. Bu bahsettiğim When Prophecy Fails vakasında insanoğlunun inancına ne kadar sıkı tutunabileceğini en çıplak haliyle görüyoruz. Bu yalnızca birkaç insanın aldatılışı değil, beynimizin zor zamanlarda gerçeklerle yüzleşirken kendi hikayesini yeniden yazma kapasitesinin en çarpıcı örneklerinden biri. İnanışlarımıza o kadar derinden bağlanırız ki dünya gözümüzün önünde yıkılmazken bile bunun nedeninin sadece bizim inancımız olduğundan eminizdir. Evet, bilim sınanabilir, tekrarlanabilir, yanlışlanabilir iddialardan oluşur. İnançlarımız ise adı üstünde, inanç. Her zaman doğrulanacak ya da yanlışlanacak somut kriterleri olmayan iddialardan ibarettir. Ve bu inançlar zor zamanlarda bize hizmet etse de bazen manipülasyona daha açık hale getirir. Beynimiz zor koşullardan, belirsizlikten ve kontrolsüzlük hissinden kaçmaya programlı. Bunun için kalıplar oluşturur, hikayelere bağlanır ve onları daha da pekiştirir. Düşünün, bugün sahiplendiğiniz fikirleri kim inşa etti? Hayatınızı yöneten pek çok inanç aslında kendi kurgunuz olabilir mi?
diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için, ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.